Efendim, muhteşem bir uzman konuğum var. Daha önce de birlikte program yapmıştık ve programda konuştuklarımızın çok faydasını görmüştüm. Görmüştünüz biliyorum çünkü bana da bunu gördüğünüz her yerde dile getirmiştiniz. Aslında ana konumuz kaygı, endişe. Son dönemde hepimizin çok fazla yaşadığı bir gerçeklik. Ama duyguların öneminin altını her defasında çizdiğimiz bambaşka sohbetler programlarımız serisinde biz kaygı ve endişe duygusunu da seviyoruz ve sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu anlamda aslında tüm duygu durumlarında insanın kendine sorabileceği en önemli soru Canım Uzmanımın kitabının isminin de sorusu. Bana ne oluyor? Aslında biliyor musunuz gün içinde şu anda bile yapabiliyorsanız bunu yapmalısınız. Sıklıkla Z raporu alır gibi, işte check-up yaptırır gibi bedeninize, organlarınıza baktığınız hassasiyette duygularınıza ve zihninize de bakmalı ve şu anda değişik bir şey oluyor, bana ne oluyor diyebilmelisiniz. Bu soruyu hep kendinize sormalısınız. Der, susarım. Çünkü bir cümlenin peşinden gideceğiz. Kaygı ve telaş içinde yaşayan biz insanlar. Gökteki kuşların kaygısız ve masum mutluluğunu da kıskanmalıyız diyor Dostoyevski. Ben kaygı ve telaş içinde olmamızı seviyorum ama bunu doğru yönettiğimiz zaman bir faydası olduğunu düşünüyorum. Ve gökteki kuşların da kaygısız olduğunu hiç düşünmüyorum. Masumiyet tartışılır ama bugünün konusu değil. Dolayısıyla da en kıymetli uzmanlarımdan biri bugün yine konuğum olduğu için çok mutluyum. Psikiyatrist Profesör Doktor Hakan Türkçapar kitabıyla bizimle. Hadi gelin çok önemli şeyler konuşacağız. Hocam hoş Ay, geldiniz. ne güzel tanıttınız. Sağ olun, Nasılsınız? sağ olun. Sizi gördüm vallahi ben çok iyiyim bugün ve çok kıymetli şeyler konuşacağımız için de. Aslında döneme de denk geliyor tabii Evet. kitabınız. Ben imzalı kitabımı aldım, kenara koydum. Diğer kitabı aldım ve tabii O gözlüğümü imzalı, takacağım. evet. Evet, bu imzalı benim. Şimdi hocam, aslında tabii ki endişe ve kaygı hayatın ve dünyanın ve zamanın her biriminde var. Bizi biz yapan ana Evet. duygulardan biri ve iyi ki varlar. Her insan kendi dönemini zor bilir. Çünkü Evet. daha önceki dönemlere şahitlik Evet. etmemiştir. Bu noktada yazdığınız bu kitap çok önemli. İyi ve anlamlı bir hayatı kurmanın yolları diyorsunuz kitabınızda. Bana ne oluyor sorusu. Neden bu kadar kaygılıyım? Mutluluk tek başına yaşanabilen bir hal midir yoksa ancak başarıyla mümkün olan bir deneyim mi? Neden içimde bir boşluk var? Anlam bulunur mu, kurulur mu? Bence en güzel soru bu. Haz duymak ya da anda kalmak neden bazen yetmiyor? Niçin her şey yolundayken bile bir şey eksik gibi geliyor? Beni en çok zorlayan duygular aslında hangi değerlerime işaret ediyor? Yani şimdi daha ne olsun diyeceğim bir kitap, başucu kitabı. Sevgiyle tavsiye ediyorum hepimize. Çünkü herkesin dönemi kendine zordur ve oralardan çıkmak için gerçekten uzman olan birinin yazdığı satırlara ihtiyaç vardır. Hangi cümleden Evet. başlayalım hocam? Şimdi aslında hayat o kadar zor ki hani yaşam olayları işte bırakın hani kendi hayatımızı, dünyada olan bitenler bile bugünlerde bizi ne kadar Evet. etkiliyor, olumsuz üzüyor ve bunların çoğu üzerinde bizim kontrolümüz yok. O zaman hani bizim kendi sıkıntılarımızla ilgili kendi kontrolümüzde olan ve azaltabileceğimiz kısım bunun üzerine bizim kendi zihnimizle kattıklarımız. Biz onu azaltalım. Diğer acılar dünyadaki her insan için geçerli. Yani hiçbirimizin bunlardan mutlak bir şekilde kaçması mümkün değil. En azından biz bunun üzerine bir şeyler eklemeyelim. Neyle? Zihnimizle, düşüncemizle eklemeyelim. Çünkü İnsanoğlunun hani bizim bir zaafımız var. Biz neyi algılayıp neyi düşünüyorsak onu gerçek olarak görüyoruz. Ve maalesef o düşünceler, o algılar bizi sanki gerçekmiş gibi canımızı acıtabiliyor. Bir nebze aslında bu kitabın temel amacı o. Bizim sadece ve sadece hayatın gerçek acılarına karşı kendimiz bir şey üzerine katmadan ne yapabiliriz? Bununla ilgili farkındalığımızı arttırmak. Bunların bir kısmı çünkü hani dünyanın işte insanlığın tarihinin başından beri olan sıkıntılar var. Bir de günümüzün güncel sıkıntıları var. Aslında o başta söylediğiniz Dostoyevski'nin sözü bence biraz da bu anda kalmaya işaret ediyor. Çünkü kuşları düşünelim, hayvanları düşünelim. Hakikaten onlar da sıkıntı yaşıyor ama gerçek sıkıntı neyse onu yaşıyor. İşte açlık sıkıntısı yaşıyor. Belki
kaçarken, bir şeyler yaparken bir sıkıntı yaşıyor. Ama insanoğlu düşünceden dolayı onların üzerine bir takım sıkıntılar ekleyerek yaşıyor. Hani çok böyle problemli değilse çocukluğumuzu düşünelim. Hani işte büyüklerimizin yanımızda olduğu, böyle gelecek kaygısı olmayan nedir o zaman? Hepimiz andayızdır ve bir travma ya da ağır bir olay olmadıkça aslında çocuklar özünde, doğasında mutludurlar. Ama işte yaş ilerleyince giderek o hayattan çekiliyoruz ve kafamızın içine yöneliyoruz. Tabii ki burada insanların bir kusuru yok. Yani efendim hani rahat bir ortamdalar ve o rahat tırnak içinde hani batıyor da insanlar düşünmeye başlıyor. Öyle değil. Yavaş yavaş bu hayatın travmalarıyla, sıkıntılarıyla karşılaştıkça ister istemez dikkatimiz oraya yöneliyor. Ve benim belki de en çok vurguladığım şey kendimizde ve çevremizdeki istemediklerimize odaklanmaya başlıyoruz. Bu doğal bir şey zor bir olay olduğunda. Problem olan oradan çıkamayıp orada kalmaya devam etmek. Çünkü orası maalesef dipsiz bir kuyu gibi, bataklık gibi. Orayla uğraştıkça da daha da içine dalıyoruz. Orayla uğraşırken ki temel aracımız, kullandığımız araç illaki bir şey olacak. İşte o düşüncemiz oluyor. Bu sefer hayat dışında bir de bizi düşünce yormaya başlıyor işte. Şimdi burada şunu sormak isterim size. Bir insan dediğiniz gibi bir kaygı duydu, kaygıyı getirdi. Hı Aslında hı. şuradan başlayayım. Kitabınızdaki şu cümleden, sorudan. Neden bu kadar kaygılıyım? Evet. Bir insan Hı hı. etiket olarak kaygılıyım etiketini taşımalı mı yoksa bu cümleyi şöyle değiştirmesi onu rahatlatır mı? Ben kaygılı bir insan değilim, kaygı dolu düşüncelere sahip bir insanım. Çok güzel. Aynen öyle. Kaygı biz değiliz. Hani kaygı bir yaşantı. Hatta şöyle diyebiliriz. Hani nasıl ki gözümüz, kulağımız var, psikolojik anlamda da organlarımız var. Kaygı bunlardan bir tanesi. Ve kaygı aslında bir sonuç. Bizzat kaygının kendisinin hiçbir zararı yok. Hani bir alarm sistemi gibi düşünürsek, Tabii. diyelim bu stüdyoda da bir alarm vardır. İşte bir düğmeye basınca da çalışıyor ama gaz, yangın, işte duman olduğunda da çalışıyor. Varsayalım şu anda hani düğmeye bastık ve işte ötüyor. Sadece bizi rahatsız eden bir sestir. Yoksa başka bir zararı yok. Ya da şeyi düşünelim hani insan kötü bir haber alıyor. Bir eskiden vardı gerçi artık postacıda çok görmüyoruz Evet postacıları ama ama atıyorum e-postaya evet. geliyor, mesaj e, geliyor bir şekilde okuyorsunuz bir aynen. yerden. Bize orada zarar veren postacı ya da e-posta değil. Onun işaret ettiği gerçeklik, haberin kendisi kötü. Yoksa habercinin bir önemi yok. Duygular bu anlamda haberci. Ve bu haberci maalesef hani aynen alarm sistemlerinde olduğu gibi düşünceyle de ötebiliyor. Düşünceyi de şey gibi düşünebiliriz. Yani o alarm sisteminin sensörü gibi. Ama sensörün doğrudan doğruya ne olup bittiğini aslında anlama gücü yok. Bir takım parametrelere göre bir karar veriyor, ötüyor. Ve kaygının insanı rahatsız eden yanı ya da olumsuz duyguların. Şimdi hiçbir alarm böyle tatlı bir melodi, çok hafif bir melodi şeklinde değildir. Evet Sizi yani uyarması şey gerekir. yapmaz değil mi? Şu anda bir sıkıntı var, sakin ol, derin nefes al Evet, ve yavaş yavaş çıkışa doğru yol al demiyor evet. maalesef. Çünkü zamanla Evet, yarışıyor. uyarmak durumunda sizi Evet. ve aslında tekrar söyleyeyim bu uyarı rahatsız edici olmakla birlikte bizzat kendisinin bir zararı yok. Bizim orada bakmamız gereken şey hani bunun kaynağı nedir? İşte o bana ne oluyor sorusunu götüreceği şey. Çünkü kendi dış dünyadan da kaynaklanabilir, kendi iç dünyamızdan da kaynaklanabilir. Biz iç dünyamızdan kaynaklanan bir şeyi dış dünyadan kaynaklanıyor gibi zannedip davrandığımızda problem olur. Diyelim ben buraya uçakla geldim. İşte uçak güvenli bir araç yani mecburen hani kullanmamız gereken hayatımızı kolaylaştıran. Ama diyelim uçak fobim var ve işte bir sürü insan mesela o fobi yüzünden ne Var. sıkıntılar Evet. çekiyor. Ve işte bu düşünceye bağlı bir korku, kaygı. O zaman ne oluyor? Hayatım kısıtlanmış oluyor. Peki aslında düşünceye bağlı olan kaygımı hedef alarak neyle yönetiyorum? Kaçınarak. Oysa ki dış dünyada değil ki problem aslında. Bizim orada Düşüncemde. değiştirmemiz evet kendi algımız. Ha her şey iç dünyadan mı? Hayır. Yani ne bileyim bir iç savaş ortamında yaşayabilirsiniz. İşte bombardıman altında yaşayan insanlar var. Kıtlıkla boğuşanlar var Afrika'da ve bunların sıkıntıları var. Ama o insanlar bizzat o sıkıntı neyse onu yaşıyor ve çoğu zaman
psikolojik sorunu olan insanlar böyle reel tehlikenin olduğu durumlarda İyileşiyor. evet daha sağlıklı tepki Çünkü verebiliyor. esas Evet, gerçek bir evet, problemle evet, yüzleşmiş evet. oluyor. Peki burada biraz önce söylediğiniz bu kaygılar çoğaldığında, kaygılı düşünceler Hı hı, çoğaldığında bunun içinde kalma hali, evet, çıkamama hali, düşünceyi değiştirememe evet. hali. Bu gerçekten insanın kendi isteği doğrultusunda olan bir Hı şey hı, midir? Yoksa mesela travma evet. yaşamasıyla alakalı mıdır ki bence travmasız Hı insan hı, yok. tabii. Yetiştiriliş biçimiyle mi Hı hı, alakalıdır? Burada ben şeyi de düşünüyorum. El alem ne derci bir toplumuz ve hı hı, biraz hani cümlelerimiz çok pozitif hı değil. hı, Hani geçen gün bir hı arkadaşımla hı. hatta bunu konuştuk. Dedi ki yeni araba aldım dedi. Arabayı teslim alırken dedi ki bana dedi abla Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin. Dedim ki dedi ya araba böyle mi teslim edilir Hı Allah hı, aşkına? Niye bana kaza bela okuyorsun hı cümlenin hı, içinde söylüyorsun, hı dile hı, getiriyorsun? De hı. ki bana mutlulukla, Evet. güzelliklerle güzel yollar Güle nasip güle et. kullanın. Güle güle Evet, kullan. Yani ama bizim toplumumuzun hamurunda da biraz bu evet. var. Yani işte kol kırılır yen içinde Hı kalır. hı, Aa senin yaşadığında bir şey mi? Ben neler neler hı yaşıyorum hı, gibi hı hı, başlar cümleler. Burada biraz coğrafi hı hı. etkinin ve ezberlenmiş Evet. cümle kalıplarının da etkisi var mı? Yani Hı hı. nasıl değişebilir bu istekli ya da Evet. isteksiz döngüde kalma hali? Şimdi bir mizaç, hepimizin doğuştan gelen bir mizacı var. Bazı insanlar daha böyle yeniliğe açıktır, ödül temelli yaşar. Bazı insanlar da zarardan kaçınma temelli. Yani aman başıma bir şey gelmesin. İşin bir biyolojik yapısal yönü var. İki, siz çok güzel söylediniz, yetiştirilme şartları. O da çok önemli. Mesela çocuk dışarıya çıkarken o aman oğlum işte veya kızım saçını başını düzle, kıyafetine çeki düzen ver, öyle çık. Değil mi? Gayet masum bir öneri. Bu bile neye işaret ediyor? Eğer sen dışarıda düzgün olmazsan Evet, kötü olur. evet. Hani bunlar ufak ufak yani böyle illa büyük travmalara gerek yok. Ya küçücük söyleyeyim. Tabii Saçın ıslakken dışarı çıkma hasta olursun. Ben mesela bunlarla uğraşıyorum. Mesela içine atlet giy üşürsün hasta olursun. İşte rüzgarda durma hasta ol. Ben hep diyorum ki ben hasta olmam. Ben hasta olmam. Ben hasta. Benim hayatım böyle geçti mesela. oradaki mesaj ne? Hani senin vücudun zayıf, başına bir şey gelebilir Evet, alttan alta. evet. Çünkü yetişkinler şöyle düşünüyor. Hani o onun muhakkak hasta olmayacağını biliyor aslında söylerken. Ama çocuk bunu öyle anlar. Hani başta sanki çocuk nasıl olsa bunu bilir gibi kendi mantığımızla düşünüyoruz. Ama çocuklar somut anlar, çok Evet. etkilenir. Benim en rahatsız olduğum şey mesela bazı insanlar böyle çocuklara korkutucu şakalar yapar Evet. ve ondan böyle büyük bir haz alırlar. Bilmiyor ki o garibim çocuk onu gerçek zannediyor. Niyeyse bizim toplumumuzda böyle bir eğlenme usulü var. Evet. Bunu da Bu da buradan hazır yeri öğrenilmiş bilgi. gelmişken söyleyelim. Hani yetişkinler lütfen bunu yapmasınlar. Mesela örnek de verin yerine otursun. Şimdi bir ara şey vardı. Belki oğlum şimdi bunu anlatırsam şey yapar. 4-5 yaşlarında İstanbul'da da büyük bir kar yağışı var. Biz de Ankara'dan geldik. Arabamızda kar lastiği de Hı hı. var. Picasso'nun sergisi var. Sabancı Müzesi'ne gittik. İşte giriyoruz müzeye. Güvenlik görevlisi işte çocukları almıyoruz diye şaka. Benim çocuk gerçek zannetti tabii ki bunu. Üzüldü falan. Sonra şaka şaka diyor. İşte böyle bir eğlenme tarzı. Evet. Bu İğne eee, yaparım şaka şaka. yani Değil mi böyle şeyler? bizim aslında en çok dikkat etmemiz gereken şey çocuklarla olan ilişkilerimiz. Hani yetişkin artık kusura bakmayın hani olacağını olmuş. Ama çocuk oluşum halinde. O konuda maalesef bizim toplumda genel olarak çok bilinç yüksek değil. Hani çocuktur, nasıl olsa anlamaz gibi böyle bir Unutur, şey, unutur. anlamaz. Hiç öyle değil. Bir de bu kısmı var. Tabii ki en kötüsü, en zoru da gerçekten büyük travmalar. Yani işte erken yaşta ebeveyn kaybı, ciddi hastalıklar geçirmesi, hastaneye yatması, kötü muamele, bunlar fiziksel istismar hani tabii bunlar olunca ister istemez insanoğlu ne yapacak? Hani kendini koruyacak mekanizmalar bulacak. O zaman ne oluyor? Hani bu dünya tehlikeli, tedbirli olmak lazım, kaçınmak lazım gibi bir moda girebiliyor. İşte oraya girdikten sonra da maalesef bizim o algımızı besleyecek zenginlikte Evet, dünya. şeyler. Şimdi diyelim siz beni bu programa çağırdınız, paylaşıyorsunuz, işte insanlarla konuşuyoruz. Diyelim ben kuşkucu biriysem, işte bak beni kullanıyor, işte beni kullanarak efendim bir
kendi programını yürütüyor gibi. Yani her şeyde hepimiz istediğimizi bulabiliriz. Hayat çok zengin. Ve maalesef bu daha sonra da bizim gerçekliğimiz haline gelir. Diyelim aman işte bu insanlar benim söylediklerimi kullanabilir, aleyhime bir şeyler daha sonra çevirebilirler diye düşünürsem efendim kısıtlı konuşurum, rahat cevap vermem, tatsız bir sohbet olur. O sonunda da hakikaten yani bir daha o Fayda da fayda da sağlamaz. sağlamaz. Şimdi bu nedenle insanların çoğu şöyle diyor böyle problemler. Hocam böyle ama ben neler yaşadım yani bu durduk yerde olmadı hocam diyor. Ve gerçekten böyle diyor. Ama Sebebi hepimiz var. evet hepimiz öyle zannediyoruz. Ama ne olursa olsun şunu unutmayalım. Belki buna çok sinirlenecekler olabilir Türk halkında. Ortalama olarak insan tabiatı iyidir. Eğer insanlar iyi olmasa bugün sokakta bile yürüyemeyiz. Bu iyilik aslında bazen az önce dediğim gibi böyle çok zorlu zamanlarda çıkar. Mesela deprem zamanlarını düşünün, değil mi? O kurtarma görevlileri hiç tanımadığı, bilmediği bir insan için kendi hayatını tehlikeye atıyor. Ne hikayeler duyduk veya işte yardım için verilen şeyi fazla bulup bu bana fazla deyip yiyeceğini paylaşanlar var. Hani biz ama eğer şöyle bir şemamız varsa insanlar kötü ve çıkarcıdır. Onları görmeyiz. Onları istisna sayarız. Onları işte ne bileyim numaradan öyle yapıyor deriz. Tabii. Ha beni kendine Onun güvendiriyor. iyiliği bütünün kötülüğünü Ha bozmaz ya da deriz. bana en çok bunlardan korkmak gerek der. Bana kendini işte güvendiriyor, inandırıyor. Sonra asıl büyük Tabii, darbe gelecek der. tabii. Maalesef de o zaman hakikaten de hayatı öyle olur. Kendini gerçekleştiren kehanet şeklinde. Ben zaten niye beni buluyor dediği zaman bir arkadaşım diyorum ki niye seni bulması için uğraşıyorsun? Bence buna Evet, bak. küçük bir anı anlatayım. Lütfen. Şimdi İzmir'de Kordon'un paralelinde böyle bir yaya yolu var. Orada da restoranlar var açıkta. İşte bir psikolog arkadaşımla birlikte yemek yiyorduk açık havada. Birdenbire bir kadıncağız masanın üstüne çıktı. Ne oluyor falan? Hep bunlar beni buluyor dedi. Ah, Kedi. Kedi fobisi varmış. ah. Aslında hep onu bulmuyor. O kedi orada var. Hepimiz görüyoruz ama Evet. o daha çok dikkat ediyor. Bizim dikkatimizi bile çekmiyor. Evet. O zaman da ne oluyor? Hep beni buluyor oluyor işte.